Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, şu an dolar TL kuru grafiğine baktığımız zaman dolar TL kurunda 9.70'in üzerinde fiyatlamaların gerçekleştiğini sizlerle birlikte biz de burada takip ediyoruz. Fed'in yapmış olduğu son açıklamaların ardından dolar TL kurunda tekrardan yukarı yönlü hareketler yönünü çevirmiş durumda. Bizlerin beklentisi doğrultusunda sizlerle birlikte gene bu video içerisinde dolar TL kurunu değerlendireceğiz. Altını değerlendireceğiz, gümüşü değerlendireceğiz, euroyu ve sterlini sizlerle birlikte burada değerlendirmeye çalışacağız. Evet, yapmış olduğumuz analizlerimiz noktasal olarak devam etmekte. Bizlerin son yapmış olduğu açıklamalarda özellikle dolar TL kurunu elinde tutan arkadaşlar için 9.40 seviyesinin önemli bir bölge olduğunu ve bu bölge altında kapanışlar görülmediği müddetçe dolar TL kurunda 9.70 bant aralığının önemli olduğunu açıklamıştık ve dediğimiz gibi dolar TL kurunda 9.70-9.40 bant aralığı şu an itibariyle çalışmış durumda. Evet, yeni alım yapacak olan arkadaşlarımız için söylediğim seviye 9.20 seviyesiydi. Fakat 9.20 seviyesine doğru henüz bir geri çekilme dolar TL kurunda yaşamış değiliz. 9.20 beklentimiz güzel bir alım yeri olacaktı. Özellikle yeni dolar TL kuru alımı yapmak isteyen arkadaşlar için güzel bir bölge olacaktı. Fakat biliyorsunuz son dakika Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu enflasyon açıklamasıyla birlikte yüksek beklentiler dahilinde gelecek bir enflasyon beklentisiyle birlikte dolar TL kuru 9.40 seviyesinden tekrar yönünü 9.70'li seviyelere doğru yukarı yönlü çevirdi. Şimdi yeni alım yapmak isteyen arkadaşlar bana kızmış olabilir. Bazı yorumlardan ben bunları da anlıyorum. Fakat arkadaşlar yapacak bir şey yok. İnanın sizler 9.50-9.60 seviyelerinden alım yapsaydınız bile şu an itibariyle 9.70 seviyesi üzerinde bir kur ve buralardan alım yapmak bana göre çok riskli. Tabi sizler nereden alırsınız, nereden satarsınız? Her zaman benim belirttiğim gibi benim kanalım hiçbir zaman bir alt sat kanalı değildir. Yeni gelen arkadaşlar belki bunları bilmiyor olabilir. Fakat eski arkadaşlar, bizi sürekli takip eden arkadaşlar bu kanalın bir alt sat kanalı olmadığını zaten biliyorlardır. Yorumlardan bazen üzücü sonuçlar da çıkartabiliyoruz. Evet, doğrudur, haklısınız. Ben 9.20 yeni alım yapacak olan arkadaşlar için beklenti yerim olduğunu söyledim. Yani ben dolar almış olsam bu seviyelerden, yani yeni alım yapıyor olacak olsam bu seviyelerden dolar almam arkadaşlar. Ve de kimseye de tavsiye etmem. Ama tabii son kararlar her zaman sizin kendi vermeniz gereken kararlardır. Dolar kuruyla ilgili atmış olduğum kısa bir video vardı. Bu videoyu izlediyseniz burada zaten 9.60 üzerinde dolar TL kurunda yukarı yönlü atakların sertleşebileceğini, burada bir üçgen oluşumu oluştuğunu, bu 1 dakikalık kısa video içerisinde de dolar takip eden, elinde dolar olan arkadaşlar için anlattığımız seviyeler oldu arkadaşlar. Bu arada EYT'li arkadaşlar için hükümetin de bir çalışması olduğu haberlerini okuyorum arkadaşlar. Reuters'ta da böyle bir haber geçti. Böylece artık hükümet de EYT'lilere el atmış durumda. Onlar da bazı formüller üzerinde çalışmaktalar. Bunun bilgisini de EYT'li arkadaşlara vermek istiyorum. İnşallah hakkınız olan EYT'yi de yakın zamanda, bu emeklilik hakkınıza sizler de kavuşursunuz diyorum. Asgari ücretli arkadaşların sorunları gene arkadaşlar, asgari ücretliler gerçekten çok zor durumda. Özellikle fiyat artışları, marketlerdeki fiyatlar, pazarlardaki fiyatlar el yakmaya devam ederken bizlerin yapmış olduğu asgari ücretle ilgili bir hesaplama vardı. Bu hesaba göre asgari ücretliler şu an itibariyle yani hiçbir şey yiyip içmiyorlar. O yüzden buradan yetkili arkadaşların da bu konuya değineceğine eminim. Enflasyon bazında olaya bakılmayıp insani bir yaşam şartları koşulunda inşallah asgari ücrete de gerekli zamların yapılacağını düşünmekteyim. İşverenler kısmından asgari ücrete bakacak olursak da işverenlerin de mutlaka
Asgari ücret tarafında yükünün azaltılması, en azından vergi yönünden işverenlere de bir kolaylık sağlanması şart. Bu iki yönlü bir bakış açısı arkadaşlar. Asgari ücretin alım gücünün azalması demek, piyasada yapacağı alışverişin de azalması demek. Bu da sonuçta işverenlere de yansıyacak karşılıklı bir olaydır. Olaya bu şekilde bakılması piyasanın canlanması açısından da iyi olacaktır. Emeklilerin, özellikle onların da durumu pek iç açıcı değil. 1500-2000 TL emekli maaşı alan emekliler nasıl geçinebilir? Onlara da bu konuyla ilgili bir el atılması şart. Özellikle yaşı geçmiş, artık bu ülkeye 25-30 yıl hizmet ettikten sonra, vergilerini ödedikten sonra sisteme, emeklilik sistemine dahil olan kişilerin de böyle kötü şartlarda, kötü maaş koşullarıyla diyelim arkadaşlar, daha doğru olacak, bir yaşantı içerisinde tutulması, yıllarca vermiş oldukları hizmetin karşılığını alamamak anlamı taşıyacağından dolayı inşallah emeklilere de yaşam düzeylerini üstün seviyelerde tutabileceği, torunlarına ve çocuklarına destek ve yardımda bulunacakları oranda bir artışlar inşallah bu yıl itibariyle yapılmalıdır. İnşallah yapılacaktır diye de düşünmekteyim. Evet, dolar TL kuruna hemen geçelim. Dolar TL kurunu incelediğimiz zaman arkadaşlar, dolar TL kurunda öncelikle şurada bir küçük çanak oluşumumuz mevcuttu. Bunun alt tarafı 8.25 civarından, üst tarafı ise arkadaşlar bizler için 8.90 civarından geçmekteydi. Bunu zaten sizlerle birlikte uzun zamandır takip ediyorduk ve buradaki çanağın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte çanak hedefi olan 9.65 seviyesine doğru dolar TL kurunda yukarı hareketler gördük. Buradaki çanağın kulp mesafesi diyelim biz buna. Kulp mesafesi tamamlanmış oldu arkadaşlar. 9.65 seviyeleri buradaki çanağın çalıştığı ve hedefine doğru yönlendiği bir alan. Şimdi bizler için bu asıl çanağın gideceği mesafe. Bu mesafeyi de arkadaşlar bizler sizlerle birlikte daha öncelerden de biliyorsunuz hesaplamış idik. Bu hesaba göre de bizim burada 6.90 çanağımızın alt tarafından geçen bölge, yukarıda da 8.70 bölgesi ve şu alanı da gene içerisine kattığımız zaman burada da bir 10.40 seviyesine doğru hedefi olan büyük çanağın bölgesi geçmekte arkadaşlar. Yani artık dolar TL kurunda bir düzeltme seviyesi yaşanmaz ise bir 10.30-10.40 civarına doğru dolar TL kurunda burada hareketleri izleyebiliriz. Özellikle Merkez Bankası'nın yapacağı faizle ilgili, indirimiyle ilgili haber şu an itibariyle dolar TL kurunu hala diri tutmaya devam ediyor. Bu dirilik devam ettiği sürece de dolar kurunun yukarı yönlü hareketleri maalesef ki kesilemiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz hem borsa tarafında hem altın tarafında hem dolar tarafında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi ender nitelikte yaşanabilecek bir olay ve devalüasyonist bir sürecin hala devamının geldiğini bizlere göstermekte. Normalde dolar TL kurunda ben bir miktar DAX ile birlikte geri çekilmeler bekliyordum. Fakat DAX geri çekilirken bile dolar TL kuru bizim içeride yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Şimdi kısada bakın, burası çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Kısada 9.46, kısada demeyelim, ortada, yani uzun vade elinde dolar tutan arkadaşlar için 9.46 9.85 burası bir bant aralığı. Orta vade işlem yapanlar için de 9.46 bir stop bölgesi olarak yukarıda 9.85 seviyeleri takip edilebilir. Kısa bazlı dolar TL kurunu takip eden arkadaşlarımız ise arkadaşlar en önemli 9.56, bu kısacılar için 9.56, yukarıda gene 9.67 destek arkadaşlar. Onun üstünde 9.75 ve 9.97 destek direnç bazlı. 9.56 altında kapanışlar olmadığı müddetçe yukarıdaki direnç bölgelerini takip etmek kendileri için faydalı olacak bir alan ve bölge yaratabilir. Dolar TL kurunun bizler için
Bu hafta gene hareket etmesini beklediğimiz alan içerisinde veya haftaya şu seviyeler olabilir arkadaşlar. Şuradaki üçgen içerisinde, yani 9.52 9.68 bantları içerisinde bir hareket, tekrardan dolar TL kurunu hareket etmesini beklediğim bir alan bant aralığı olarak düşünülebilir. Bu hafta itibariyle şuradaki üçgen dışarısında bir kapanış olmadığı müddetçe de haftaya söylediğim bant aralıkları içerisinde dolar TL kurunda hareketler görme olasılığımız da oldukça yüksek. Yani yukarıda 9.75 seviyesinin geçilmesi şart. Geçilemediği müddetçe hareketler tekrardan 9.50 bandına doğru dolar TL kurunda gerileyebilir. Büyük çanan hedefinden bahsettik. 10.40 10.30 civarına doğru bir hedef. Kısa da dolar TL kuru takip edenler 9.56 pivot bölgesine dikkat. Bu bölge altında kapanışlar dolar TL'yi tekrardan aşağı yönlü çekebilir. Bunun üzerinde kalındıkça da yukarıdaki direnç bölgeleri sizler tarafından takip edilmeli. Altın tarafına baktığımız zaman biliyorsunuz FED'den gelecek açıklamalar biz altında artık fiyatlandığını, bunların altını etkilemeyeceği yönünde, panik yapılmaması yönünde uyarılarımızı altıncı arkadaşlar için zaten yapmıştık. Altında 1776 üzerine atışlar çok önemli dedik ve 1776 üzerine altın kendini attı. Şimdi şu aralık önemli olacak arkadaşlar. Bakın 1804 1776 1804 kuvvetli bir direnç görevi yapacak. Fakat bu direnç bölgesini aşabilir ise altının onsu, işte o zaman altının onsunda bizler tekrardan yukarıda 1810 ve 1832 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğiz. Şu an itibariyle 1804 seviyesi altının onsunda önemli bir seviye. Dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken bir seviye. Gram altın tarafı. Evet, gram altıncı arkadaşlar için de ne dedik? 543 desteği önemli bir destek. Bu 543 desteği altında, yani elinde gram altın tutanlar için özellikle söylüyorum, aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda 558 aralığı takip edilmeli dedik ve dediğimiz gibi de bu aralık çalışmasına devam ediyor. Bu aralık çalışmasına devam ettiği müddetçe arkadaşlar şuradaki kulp fiyatlaması bizim için özellikle gram altında önemli olacak. Buradaki kulbu sizlerle birlikte takip edeceğiz. 543 ve 558 bantları üzerinde gram altında tutunmasına devam ettiği sürece yukarıda bizler için önemli olan seviye 568 seviyesi. Bakın şuradaki 558 ve 543 bantları yukarı yönlü kırıldı ve şu an itibariyle gram altın takip eden arkadaşlar da 568 seviyesine odaklanacak arkadaşlar. Ve hemen burada da destek dirençleri verelim. 543, 558, yukarıda 562 ve 568. Buradaki bizler için kulbun, daha doğrusu ana hedef bölgesi 588 TL civarından geçen bölge. Gram altında şöyle bir strateji yapılabilir. Bu hafta itibariyle 549 seviyesi önemli bir bölge. Bu 549 bölgesi hem de stop bölgesi olarak düşünülebilir. Bunun altına inilmedikçe, hatta 543 altına inilmedikçe 588 ana hedefli olarak gram altın bölgesi takip edilebilir, beklenebilir arkadaşlar. Sizler de bu şekilde bir strateji yapabilirsiniz. Buradaki en önemli 543, verelim hemen destek dirençlerimizi. 558 ve 568. Buradaki bölgeler üzerinde sizler de kendinize bir strateji kurup buna göre kendinize bir yön belirleyebilirsiniz. Hemen gümüş tarafına geçelim. Bakalım gümüşte neler oluyor? Gümüş beklentilerimiz nasıl çalışıyor? Evet, gümüş tekrardan gördüğünüz gibi 24 dolarlar üzerinde 61 gümüş arkadaşlar. Gümüşte de zaten panik yapmayın şeklinde uyarımız vardı. Gümüş bölgesinde benim için 23 dolar altına inilmedikçe tekrardan şuradan geçen bir ters omuz baş, yani bir toba oluşumu var. Bunun da tepesi 24.80 bölgesinden geçiyor arkadaşlar.
Önemli olan bölge ons tarafında özellikle bu 24.80 bölgesi. Bu 24.80 bölgesini yukarı yönlü aşabilir ise gümüşün önü o zaman işte açılacak arkadaşlar. Altın onsla birlikte gümüş onsta da yukarı yönlü hareket beklentilerimiz olacak. Hemen gümüş gram çok basit, hemen onu da burada yapalım. 7.15 ne dedik arkadaşlar? Bizler için, gümüş takip eden arkadaşlar için panik yapmayın. Bu bölge üzerinden tekrardan FED'den sonra, bu beklentiler ortadan kalktıktan sonra gümüşün gramında tekrardan bizler 7.53 seviyesine doğru hareketlerimizi gerçekleştireceğiz ve noktasal olarak piyasada belki de hiçbir analizcinin veremediği fiyatı biz verdik. Dolar olsun, altın olsun, gümüş olsun, hepsinde verdik arkadaşlar. Uygulayabilen, anlayabilen, stratejilerimizi can kulağıyla dinleyip not alabilen arkadaşlarımızın hepsine kazançları bereketli olsun diyoruz. 7.53 çok önemli olacak arkadaşlar. 7.53 seviyesini yukarı yönlü kırıp buralarda kapanışlar yapabilir isek gümüşte gram tarafında özellikle 8 TL'nin önü açılır. Fakat dediğim gibi 7.53 çok önemli bir bölge. Bu bölge kuvvetli bir bölge, kuvvetli bir direnç bölgesi. Bakalım gümüşün gramı da bu bölgeyi yukarı yönlü kırıp yoluna devam edebilecek mi? Evet sevgili dostlarım, altını, doları, gümüşü, gram altını, gram gümüşü hepsini sizlerle birlikte değerlendirdik. İnşallah videolarımız sizlere faydalı oluyordur. Videolarımız faydalı oluyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşırsanız da bizi çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalımızı dışarıdan takip eden tüm arkadaşlarımızın hepsini kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.